Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle 3 kaşık çorbası yapıyoruz. Haydi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına geçelim. Bir süzgecimize 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı yeşil mercimek ve 1 yemek kaşığı bulgurumuzu koyarak bakliyatlarımızı yıkıyoruz. Tenceremize 4 su bardağı su koyuyoruz ve yıkadığımız bakliyatlarımızı süzgecimiz ile süzerek tenceremize koyuyoruz ve bakliyatlarımızı bu suyun içerisinde haşlıyoruz. Biz çorbamızın meyanesini yapalım. 1 su bardağı yoğurt kullanıyorum. 2 yemek kaşığı unum var ve 1 adet yumurta sarımı çorbamın meyanesine ilave ediyorum. Ve meyanemi şöyle bir çatalım, bir çırpıcım yardımıyla iyice çırpıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen butonuna basar mısınız? Şimdi tarifimiz pürüzsüz bir kıvam almaya başladı. Artık çorbamızın meyanesi de hazır. Şimdi bakliyatlar ile çorbamızı buluşturma zamanı. Bunun için ilk önce şöyle size haşladığımız bakliyatlarımızı göstereyim. Şimdi haşladığımız bakliyatlarımızın suyunu çorbamızın meyanesine şöyle bir kepçemiz yardımıyla katarak karıştırıyoruz. Meyanemizi birazcık ılıştırıyoruz. Eğer ılıştırmazsak çorbamız kesilebilir. Şimdi karıştıra karıştıra hazırladığımız çorbamızın meyanesini çorbamıza ilave ediyoruz ki kesilme işlemi olmasın. Aynı sıcaklığa yakın bir şekilde karıştırıyoruz. Yoğurtlu çorbalarda tuzu en son ilave ediyoruz. Şimdi şöyle çorbamızın kıvamını da tam göstereyim. İstediğimiz kıvamda oldu 4 su bardağı su ile. Eğer siz biraz daha isterseniz sıcak su ilave edebilirsiniz akışkan olmasını. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim çorbama. Artık çorbamız şöyle yavaş yavaş kaynama ısısına geldi. Pişti. Hazır. Şimdi çorbamızın üst sosunu hazırlayalım. Bunun için bir tavama 1 yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane ilave ediyorum. Nanem, kırmızı biber ve tereyağımı yakıyorum tavada. Biz öyle deriz. Yakma işlemi uyguluyorum. Aslında kavuruyoruz. Şöyle mis gibi çorbamızın üst sosu da hazır. Çok pratik, çok besleyici, yine çok lezzetli bir çorba. Her mutfakta denensin isterim. Çorbamın üzerine çorbamın üst sosunu da döküyorum. Evet, artık çorbamız şöyle bir kepçemiz ile karıştırıp harmanladıktan sonra artık yavaş yavaş servise hazır. Haydi şimdi servis zamanı. Çorbamı bir kepçem yardımıyla çorba kaseme alıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere güzel kıvamda lezzetli bir çorba yaptık. Yapan, deneyen herkese afiyet, şifa olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olunuz.